Quena Wang, genç, başarılı ve hayalleriyle dolu bir üniversite öğrencisi. Bir gece kütüphaneden çıkıp eve dönmek için yola koyuldu. Ama o yolculuk hayatını tamamen değiştirdi. Sessizliğin ortasında karanlıktan çıkan bir saldırgan onun hayatını saniyeler içinde cehenneme çevirdi. O gece yaşananlar sadece Quena'yı değil, tüm şehri şok etti. Bu sıradan bir saldırı değil, insanın kanını donduran gerçek bir hikaye. Florida'nın sıcak ve hareketli günlerinden birinde Tampa bölgesinde mütevazi ama sevgi dolu bir evin içinde bir genç kız büyüyordu. Adı Quena Wang. Quena göçmen bir ailenin çocuğuydu. Ailesi Vietnam'dan Amerika'ya göç etmişti. Yeni bir ülkede yeniden hayat kurmanın zorluklarını yaşamış ama çocuklarının geleceği için her şeyi göze almışlardı. Onların tek amacı çocuklarının güven içinde eğitimli ve umut dolu bir hayat sürmesiydi. Quena küçük yaşlarından itibaren çevresine ışık saçan biriydi. Okulda başarılı bir öğrenciydi. Çalışkanlığı, disiplinli yapısı ve geleceğe dair büyük hayalleri vardı. Lise yıllarında derslerinde parlak bir performans göstermiş, üniversiteye hazırlanıyordu. Arkadaşlarının gözünde o sadece güzel değil, aynı zamanda hırslı ve çalışkan bir rol modeldi. Ailesi, özellikle de annesi onun üzerine titriyordu. Annesi göçmen bir kadın olarak Amerika'daki yeni hayatı zorlu olsa da kabul etmiş ama kızlarının eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştı. Quena'nın ablasıyla kurduğu bağ da ailedeki sevgi atmosferini pekiştiriyordu. Birbirleriyle sıkı sıkıya bağlı, güçlü bir aileydiler. Quena sıradan bir genç kız değildi. Spor yapmayı seviyordu, sanatla ilgileniyordu ama en çok da insanlara yardım etmeyi seviyordu. Çevresindekiler onun hayallerinden söz ederken hep aynı şeyi dile getiriyordu. O, büyük bir geleceğe yelken açmaya hazırdı. 2008 yılı baharı, Florida'da günler uzuyor, akşamüstleri hafif rüzgarlar sıcak havayı serinletiyordu. 24 Nisan 2008 akşamı Quena sıradan bir genç gibi planlar yapmıştı. Ders çalışmış, biraz kitap okumuş, sonra kütüphaneye uğramaya karar vermişti. Tampa'nın Bloomingdale bölgesindeki halk kütüphanesi gençlerin sık sık gittiği güvenli kabul edilen bir yerdi. Orası sessiz, huzurlu ve güven verici bir mekandı. Kimse bu güvenin birkaç saat içinde paramparça olacağını bilmiyordu. Quena'nın yanında her zamanki gibi telefonu vardı. Arkadaşlarıyla sürekli iletişimdeydi. O akşam da kitaplarını teslim ederken bir yandan da arkadaşıyla konuşuyordu. Annesi ve kız kardeşi onun eve döneceğini biliyor, sıradan bir perşembe akşamının huzuru içinde günlük işlerini yapıyordu. Hiç kimse hayatlarını kökten değiştirecek bir trajedinin birkaç dakika uzağında olduklarını tahmin edemezdi. O gece kütüphanenin etrafında dolaşan biri vardı. Kendrick Morris. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen geçmişinde şiddet ve disiplin sorunları vardı. Çocukluğundan itibaren çevresine uyum sağlamakta zorlanmış, kuralları çiğnemiş, öfkesini kontrol edememişti. Yaşı küçük olsa da tehlikeli bir yanının olduğu biliniyordu. O akşam yolları kesişecekti ve bu kesişme Quena'nın ve ailesinin hayatını sonsuza dek değiştirecekti. 24 Nisan 2008 akşamı Florida'nın sıcak havasında saatler akşamı gösterirken Bloomingdale Halk Kütüphanesi sakinleşmişti. İnsanlar yavaş yavaş evlerine dönüyor, park yeri neredeyse boşalmıştı. O sırada 18 yaşındaki Quena Wang arabasıyla kütüphaneye geldi. Yapacağı tek şey birkaç kitabı iade etmekti. Ne kadar basit, ne kadar sıradan bir iş. Ama sıradan bir gün birkaç dakika içinde kabusa dönüşecekti. Quena kitapları arabasından aldı ve kütüphaneye yürüdü. Bu sırada telefonundaydı. En yakın arkadaşlarından biriyle konuşuyordu. Sesinde her zamanki neşe vardı. Hayatında hiçbir şeyin yanlış gitmediğini düşündüğü o anda arkadaşına çevrede garip bir adamın dolaştığını söyledi. Sonra bu adam gözden kaybolmuştu. Bir süre sonra arkadaşıyla sohbet sürerken Quena aniden çevresinde bir hareket hissetti. Bir gölge arkasından yaklaştı. Telefonda konuşan arkadaşı Quena'nın birdenbire çığlık attığını duydu. Ardından telefon bağlantısı kesildi. Arkadaşı bu telefon kesilmesinden sonra Quena'nın ailesini ve polisi aramış, olayı haber vermişti. O çığlık sadece bir yardım haykırışı değil, bir genç kızın hayatının paramparça olduğunun kanıtıydı.
Gölgeden çıkan kişi henüz 16 yaşındaki Kendrick Morris'ti. Queena'yı bir anda yakaladı ve yere savurdu. Onu vahşice dövmeye başladı. Yumruklar, tekmeler, boğma girişimleri, kütüphanenin loş ışıkları altında bir genç kızın hayatı dakikalar içinde alt üst oldu. Morris sadece fiziksel şiddet uygulamakla kalmadı. Queena'ya tecavüz etti. Onun insanlık onurunu paramparça eden bu saldırı Amerika'nın en sarsıcı suç vakalarından biri olarak tarihe geçecekti. Dakikalar sonra kütüphane önünde sessizlik hakimdi. Asfaltın üzerine saçılmış kitaplar, kan izleri ve yerde hareketsiz yatan genç bir kız. Morris ise olay yerinden kaçıp gitmişti. Queena'nın bedeni darp edilmiş, yüzü tanınmayacak hale gelmişti. Bilinci kapalıydı, solunumu zayıflıyor, kalbi yavaşlıyordu. Arkadaşı ve ailesinin ihbarıyla kısa süre içinde gelen sağlık ekipleri onun hala hayatta olduğunu fark etti. Ama durumu kritikti. Ambulans sirenleri geceyi yırtarken Tampa'nın sessizliğini bir annenin feryadı dolduracaktı. O gece Queena'nın annesine telefon geldi. Hastaneye gelmesi gerekiyordu. O sıradan bir kütüphane ziyaretinin nasıl bu hale geldiğini anlayamadan korkunç gerçekle yüzleşti. Kızı ağır şekilde dövülmüş, bilinçsiz haldeydi. Doktorlar Queena'nın beyninde ciddi hasar oluştuğunu, görme, konuşma ve yürüme gibi temel fonksiyonlarının kalıcı olarak etkilenebileceğini söyledi. Bir annenin gözlerinin önünde en parlak geleceğe sahip kızı bir anda hayat boyu bakıma muhtaç hale gelmişti. Polis olay yerine ulaştığında manzara dehşet vericiydi. Asfaltın üzerinde kitaplar dağılmış, telefon parçaları etrafa saçılmış, yerde kan izleri vardı. Bu izler bir saldırının değil, vahşi bir savaşın kanıtlarıydı. İlk ipucu Queena'nın arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesiydi. Arkadaş telefondaki çığlığı anlatırken polis şüphelinin genç bir erkek olabileceğini düşünmeye başladı. Görgü tanıkları kütüphane çevresinde siyahi bir gencin dolaştığını söylemişti. Polis kamera kayıtlarını inceledikten sonra kısa süre içinde şüpheler Kendrick Morris üzerinde yoğunlaştı. Morris'in geçmişinde de agresif davranışlar sergilediği biliniyordu. Polis delilleri topladı ve soruşturmayı hazırladı. Queena günlerce yoğun bakımda kaldı. Ailesi hastane odasında dua ediyor, mucize bekliyordu. Doktorların söylediği tek şey şuydu: hayatta kalırsa bile artık eskisi gibi olmayacak ve öyle oldu. Queena mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ama beynindeki hasar geri döndürülemezdi. Artık yürüyemiyor, konuşamıyor, kendi başına yemek yiyemiyor, hatta görme yetisini dahi kaybetmişti. 18 yaşında hayalleri ve geleceği olan bir genç kız bir gecede ömür boyu bakıma muhtaç hale gelmişti. Gelelim Kendrick Morris'e. Kendrick Morris 1992 doğumluydu. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir genç gibi görünse de iç dünyasında öfke, şiddet ve kontrolsüzlük birikiyordu. Küçük yaşta annesiyle sorunlar yaşamış, aile bağları zayıf, annesi ve büyük annesi onun disiplinini sağlamakta zorlanıyordu. Mahkeme kayıtlarına göre evde sık sık tartışmalar yaşanmış, fiziksel cezalar iddia edilmişti. Morris genç yaşından itibaren suça meyilli davranışlar sergilemeye başlamıştı. Okulda uyum problemleri vardı. Öğretmenleri onun öfke patlamalarından şikayetçiydi. Arkadaş çevresi de uyumsuzdu. Henüz çocuk yaşta sokağa çıkma yasağını ihlal ediyor, kurallara karşı geliyordu. Onun içindeki bu karanlık zamanla daha da büyüyecek, en sonunda masum hayatları söndürecekti. 2008'de Queena'ya saldırdığında Morris henüz 16 yaşındaydı ama suçun vahşeti yaşını gölgede bırakıyordu. Polis kısa sürede delilleri topladı. DNA örnekleri, olay yerinden elde edilen bulgular ve tanık ifadeleri Morris'i işaret ediyordu. Onun saldırısında sadece fiziksel şiddet değil, aynı zamanda hesaplı bir vahşet vardı. Mahkeme belgelerine göre saldırı özellikle zalim, korkunç ve insanlık dışı olarak tanımlanmıştı. Morris'in suçu bununla da sınırlı değildi. Ondan kısa bir süre önce yine Florida'da 65 yaşındaki bir kadına saldırmıştı. Kadını eve kilitlemiş, saatler boyunca darp etmiş ve tecavüz etmişti. Kurban olaydan kurtulmayı başarmış ama travması derin izler bırakmıştı. Bu ikinci vaka Morris'in tek bir yanlış an ya da öfkeli bir an yüzünden suç işlemediğini gösteriyordu. O, sistematik şekilde saldıran, kontrolsüz ve tehlikeli biriydi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen davranışları bir seri suçlunun davranışlarını andırıyordu. Polis raporları açıktı.
Olay yerinde bulunan DNA örnekleri Morris ile eşleşiyordu. Queena'nın telefon görüşmesi saldırı anını kanıtlıyordu. 65 yaşındaki kadının ifadesi ikinci suçun vahşetini gözler önüne seriyordu ve en önemlisi Queena'nın saldırıya uğradığı anların kamera görüntüleri vardı. Morris'in avukatları genç yaşını öne sürerek cezayı hafifletmeye çalıştı ama jüri bu savunmaya ikna olmadı. Çünkü ortada geri dönülmez bir gerçek vardı. Bir genç kızın hayatı sonsuza kadar çalınmıştı. 2010 yılında Tampa'daki mahkeme salonu dolup taşmıştı. Gazeteciler, televizyon kameraları, kurban yakınları, aktivistler herkes oradaydı. Çünkü bu dava sadece bir suçlunun yargılanması değildi. Aynı zamanda adalet sisteminin sınavıydı. Sanık kürsüsünde 16 yaşında işlediği vahşi suçlarla anılan Kendrick Morris vardı. Kurban sandalyesinde ise kimse yoktu. Çünkü Queena artık konuşamıyor, kendi savunmasını yapamıyordu. Onun yerine annesi vardı. Gözyaşlarıyla mahkeme heyetine bakıyor, kızının yaşadığı acıyı anlatmaya çalışıyordu. En sarsıcı detaylardan biri telefonda konuştuğu arkadaşının ifadesiydi. Telefonda gülerek konuşan Queena'nın önce etrafta dolaşan garip bir adamdan bahsettiğini ve bir süre sonra birden çığlık attığını, ardından hattın kesildiğini söyledi. Arkadaşı o anı şöyle anlatmıştı. Birdenbire telefon düştü. Çığlıkları duydum ama çok kısaydı. O an kalbim durdu. Ne olduğunu tahmin edebiliyordum ama elimden hiçbir şey gelmedi. Bu sözler saldırının yarattığı çaresizliği ve vahşeti gözler önüne serdi. O anda polise haber verdiklerini ama saldırının çoktan gerçekleşmiş olduğunu anlattı. Bu ifade mahkeme salonunda buz gibi bir sessizlik yaratmıştı. Birkaç saniyelik bir telefon görüşmesi bir ömür boyu sürecek bir acının kanıtıydı. Savcılar Morris'e en ağır suçları yöneltti. Ağırlaştırılmış cinsel saldırı, ağır darp, adam kaçırma, 65 yaşındaki kadına yönelik tecavüz ve saldırı. Her suçlama okunduğunda mahkeme salonunda buz gibi bir hava esiyordu. Savcılar saldırıların tesadüfi olmadığını, Morris'in sistematik bir şiddet eğilimi taşıdığını vurguluyordu. Savcının son sözleri mahkeme salonunda yankılandı. Bu sadece bir saldırı değil, birinin hayatını tamamen yok etmektir. Kurbanımız hayatta ama onun özgürlüğü, hayalleri ve geleceği sonsuza dek mahvoldu. Morris ise bu suçu işlediği andan itibaren toplum için bir tehlikedir dedi. Salonda gözyaşları, öfke ve sessizlik birbirine karıştı. 2011 yılında jüri kararını açıkladı. Kendrick Morris tüm suçlardan suçlu bulundu. Hakim ona 65 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme salonunda Queena'nın ailesi gözyaşlarıyla birbirine sarıldı. Bu bir nebze olsun adaletin sağlandığına dair bir işaretti ama mesele bununla bitmedi. Amerika'da genç suçlulara verilen cezalar tartışmalıydı. Morris'in avukatları 16 yaşındaki birine verilen 65 yıllık cezanın aşırı olduğunu öne sürerek temyize gitti. 2017'de dava yeniden gündeme geldi. Hakim dosyayı tekrar değerlendirdi. Ancak hakimin yeniden değerlendirmesi cezanın düşeceği anlamına gelmiyordu. Son karar ömür boyu hapis cezası oldu. Ancak yasa gereği Morris'in dosyası 2037 yılında yeniden gözden geçirilecek. Bu onun hapisten çıkma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı anlamına geliyor. Queena saldırının ardından günlerce yoğun bakımda kaldı. Makinelere bağlıydı. Bilinci kapalıydı. Saldırıdan sonra Queena'nın hayatında geri dönülmez değişiklikler oldu. Konuşma yetisini kaybetti. Artık sözcüklerle kendini ifade edemiyordu. Yürüyemiyordu. Sandalyeye mahkum oldu. Görme etkisi büyük ölçüde yok olmuştu. Yutkunma zorluğu nedeniyle yemek yemesi dahi özel yardım gerektiriyordu. Onun için artık nefes almak, su içmek, basit bir hareket yapmak bile bir mücadeleydi. Queena'nın en büyük kahramanı annesiydi. Annesi tüm hayatını kızına adadı. Gecesini gündüzüne kattı, kızının bakımını üstlendi. Onu hastane odalarında, fizik tedavi merkezlerinde, evde, hiçbir yerde yalnız bırakmadı. Bloomingdale saldırısı sadece bir aileyi değil, tüm Florida toplumunu sarstı. İnsanlar bu korkunç suçun ardında bir araya geldi. Bağış kampanyaları düzenlendi, fizik tedavi masrafları için gönüllüler yardım etti. Yerel gazeteler Queena'nın hikayesini manşetlere taşıdı. Kütüphane saldırısı bir trajedi olmanın ötesine geçti. Toplumun dayanışma ruhunu ortaya çıkarttı. İnsanlar Queena'nın hayatta kalma mücadelesinden ilham aldı. Queena'nın hikayesi Amerika'da genç suçlulara verilen cezaların tartışılmasına neden oldu. Bir yanda o sadece 16 yaşındaydı diyenler vardı ama diğer yanda bir hayatı sonsuza kadar mahvetti diyen güçlü bir ses yükseliyordu. Sonuçta toplumun çoğu Queena'nın annesiyle aynı fikirdeydi. Yaşını boş verin.
Bu suç affedilemez diyorlardı. Queena'nın annesi yıllar sonra bir röportajda şöyle dedi. Ben kızım için her gün yeniden doğuyorum. Onun nefes alışı bana güç veriyor ama içimdeki acı asla dinmeyecek. Bu sözler saldırının sadece bir genç kızın değil, tüm ailenin hayatını nasıl parçaladığını gösteriyordu. Annesinin şu sözleri yaşadıkları trajediyi özetliyor. Benim hayatım artık onun hayatı. Onun nefesiyle nefes alıyor, onun gözyaşlarıyla ağlıyorum. Ama onu bırakamam çünkü o hala benim kızım, hala benim Queen'am. Annesi hala kızının yanından ayrılmıyor. Her gün fizik tedavi egzersizlerini yaptırıyor, ona kitap okuyor, müzik dinletiyor. Belki bir gün kızım yeniden tepki verir umudunu hiç kaybetmiyor. Adaletin yerini bulması yıllar aldı ama bu adalet Queen'a'nın hayatını geri getirmedi. Mahkeme kararları, verilen cezalar, yapılan temizler hiçbiri annenin kızının gözlerindeki ışığı tekrar görmesini sağlayamadı. O yüzden bu dava Amerika'da sadece bir suç davası değil, aynı zamanda toplumun vicdanına kazınmış bir yara olarak kaldı. The East Bay High Class of 2008 filed into the cafeteria of this rehab center, the final graduate making her grand entrance by wheelchair with the help of her mother and big sister. You are my hero. I love you more than I can say. Her family's here and her friends are here, and she gets lots of visitors and she smiles most of the time. This girl needs a lot of help, whether it be personal, living expense, medical bills, rehab therapy. She had everything going for her, and then just one night changed her whole life. Bugün Queen'a 30'lu yaşlarına gelmiş durumda ama saldırıdan önceki hayatıyla hiçbir benzerliği kalmadı. Konuşamıyor, yürüyemiyor, görme yetisi neredeyse tamamen yok. En basit ihtiyaçları bile annesinin yardımıyla karşılıyor. Bir zamanlar sahnede şarkı söylemeyi hayal eden, üniversite geleceğini planlayan Queen'a şimdi yatağında ya da tekerlekli sandalyesinde sessizce oturuyor. Ama o sessizlik aslında binlerce kişinin vicdanında yankılanan bir çığlık. Queen'a'nın hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Adalet bazen çok geç gelir, toplum bazen çok çabuk unutur. Ama annelerin gözyaşları asla kurumaz. Ve belki de en önemlisi bir insanın sessizliği bütün bir toplumun vicdanını uyandırabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir, videonun altına yorum bırakabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.